Herkese merhaba. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Amerika Birleşik Devletleri New York'tan misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır Amerika'da gelen en çok sorulardan bir tanesi, daha doğrusu çok tanesi, çok soru soruyorsunuz. Yani burada nasıl yaşanır, nasıl gelinir, vize nasıl alınır? Bugün bütün bu soruların cevabını bu videoda alacağız. Konuğumuz Eren abi. Kendisi uzun yıllardır burada yaşıyor. Videoya geçmeden önce bu kardeşiniz için ufak bir yorum, nokta, bir emoji bırakırsanız böyle yorumlar kısmına çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse YouTube algoritması bizi o kadar çok kişiye öneriyor. Hayt Yollarda prodüksiyon farkıyla yeni bölüme geçiyoruz. İyi seyirler. Evet Eren abi sendeyiz. Nasılsın abi? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi valla. Ne yapalım abi? Koşturmaya devam. Nasıl keyifler abi? Nasıl Amerika'da yaşamak? Amerika'da yaşamak iyi. Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Kaç senedir buradasın Eren abi? 2014'ün Ocak ayında geldim. 9 seneye geçtik. Oo bayağı olmuş abi. 13 senenin içindeyiz. Çok iyi. Nasıl gidiyor peki abi? Ne iş yapıyorsun burada? Ben memnunum Amerika'dan. Elektrik işi yapıyorum. Kendi şirketim var. Buraya öğrenci olarak geldim. Bir 3 yıl dil okuluna gittim. Evet Ben abi. sıfır İngilizceyle geldim. Hani Hadi ya. metro kartı bile, yani sen şu an metro kartı çok rahat kullanabiliyorsun. Doğru. Ben 2 ay metro kartta para yükleyemedim. Yani o derece çok kötüydüm. 2 ay sonra öğrendim. Yani para yüklemeyi. Metro kart buradaki ulaşım kartı. Akbil gibi. Doğru. 2 ay sonra öğrendim metro karta para yüklemeyi. 1,5 sene içinde yani doğru düzgün İngilizce bile konuşamıyordum. 3 senenin sonunda İngilizcemi hallettim. Master'a başladım. 1,5 yıl master sürdü. Toplamda 5 yıl içinde master'ımı bitirdim. Mezun oldum. Finans üzerine master yaptım. Evet abi. 4,5 yıldan beri de elektrik şirketinde 3 yılını project manager olarak, yani saha müdürü diyebilirim. Hani mühendisin altında saha müdürü gibi. Mühendis zaten burada sahaya çıkmaz. İnşaatın başında, elektrik bölümünün başındaki kişiydim. Son 1,5 yılda da kendi şirketimi kurdum. Kendime çalışıyorum. Peki şimdi şöyle abi, herkes merak ettiği çok fazla sorular var. Birçok Amerika videosu yayınladık. İnsanlar buralara gelmek istiyor. Buralarda çalışmak istiyor. Sen ilk geldiğinde nasıl bu zorluklarla mücadele ettin abi? Ne gibi işlerde çalıştın? O ilk özellikle 5 seneden bahsedecek olursak. İlk geldiğimde ben Ocak ayının 28'inde geldim. Diz kapaklarında kar vardı burada. Hadi ya. Yani kesinlikle kışın gelmesinler. Buraya gelinecek ay Mayıs ayı, Haziran ayı. Önemli bir husus arkadaşlar. Hava güzel, piyasa açılmış oluyor. İş bulmanız kolay çalışmaya gelecek kişiler için. Buraya gelecek kişilerin, yani Avrupa ve Amerika'yı yan yana koyduğumuzda Amerika'daki mantık, burada para kazanman lazım. Senin burada her gün 60-70 dolar giderin var. Hani buraya gelecek kişi yatamaz. Devlet bana baksın mantığı yok burada. Almanya değil burası. Eğer sosyal hayat istiyorsanız, sosyal devlet istiyorsanız kesinlikle Amerika'ya gelmeyin. Değil mi? Amerika'ya kim gelsin? 2 kişi gelsin. Yani 2 tip insan gelsin. Birinci tip kafası çalışan girişimciler. Çünkü burada biri bin, bini milyon, milyonu milyar yapabilirsin. Çok fırsat veriyor. Çok büyük fırsat var değil mi? Fırsatın çok. Bir de çok çalışacak adam gelsin. Yani durmasın. O Brezilya'da baklavacı. Ahmet vardı. Onun gibi durmayacak adam burada her sene 2 tane daire alır Türkiye'de. Her sene. Vay be. Ama çalışması lazım. Gece gündüz çalışacak. Herhangi bir işte. Sen nasıl vize türüyle geldin buraya abi? Ben öğrenci geldim, ilk 5 yılını aldım. Evet. Vizeyi de kolay alamadım. 3. de aldım. Hadi ya. 1 ay içinde 3 defa vizeye başvurdum. Evet. Yani ben kafaya koymuştum Amerika'ya gelmeyi. Kararlıydım. 3. de aldım vizemi. Aldığımın 1 hafta sonrasında buradaydım. Vizeyi aldıktan sonra dil okuluya geldim. F1 vizesi 5 yıllık veriliyordu. Şu anda 5 yıl verilenler var. Ama artık eskisi gibi kolay vermiyorlar. Ben gelecek arkadaşlara kesinlikle Nasıl bir yol izlemeliler abi? turist olarak gelebilirler. Ben EB3, yani Employment Based dedikleri işveren üzerinden Green Card. Amerika'da en Aslında fazla... birisi sponsor oldu. Aynen. Okey. Amerika'da en fazla Green Card sponsorluk yöntemiyle alınır. Evlilik diye düşünebilir insanlar ama değil. Evlilik Sponsorluk. nasıl oluyor o süreç? Ya buradan birini bulmanız lazım. 8 ay 10 ay arasında Covid'in durumuna bağlı işte evlendikten sonra başvurularınızı yapıyorsunuz. Green Card'ınız geliyor. Hadi ya. Employment Based'de 2 yıl sürüyor bu süreç ama işiniz daha garanti çünkü birine bağlı değilsiniz. Siz sadece işinizi yapıyorsunuz. Evlilikte birine bağlısınız. Yarın anlaşamayabilirsiniz. Sıkıntı. Boşanırsanız ne olacak? Benim birçok arkadaşım var burada. Evlendiler, 3-4 ay sonra boşandılar çünkü kültür farkı, kültür çatışması oluyor Amerika ile Hadi Türkiye ya. arasında. Öyle söyleyebilirim. Peki abi, şimdi bu evlilik olayından bahsettik. Burada vatandaşlık almak nasıl oluyor? Zor mu bir süreç? Sen şu an vatandaş mısın? Ben vatandaş değilim. Ben 1,5 yıl önce Green Card'ımı aldım. 3,5 yıl sonra da vatandaşlık için başvuracağım. 5 yıl sonra burada vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Eskiden öğrenciden asker alıyordular. Amerikan ordusuna girebiliyordunuz. Şu an onu kaldırdılar diye biliyorum. Çok emin değilim. Araştırmak lazım. Eskiden burada öğrenciyken başvurabiliyordunuz Amerikan ordusuna. Amerikan ordusu size paralı asker olarak alıyor, yetiştiriyor. Green Card'ınızı, vatandaşlığınızı hemen alıyordunuz. Hadi ya. Evlilik üzerinden önce bir 2 yıllık Green Card alıyorsunuz geldiğinizde. Bu geldikten birinin evlenmeniz zaten bir 5-6 ayı bulur. Ondan sonra evlendikten sonra kağıtlı işlemlerini evrakları hazırlamanız lazım. 2-3 ayı bulur. Başvuru yapıyorsun. Başvuru yapıyorsunuz. Ondan sonra işlemleriniz içeri giriyor. 6 ile 8 ay arasıydı. Şu an 10-12 aya kadar uzadığını biliyorum Covid'den dolayı. Çünkü Employment Based dedikleri benim kendi aldığım Green Card türünde 3 yıla buldu benim almam. Normalde 2 yıl civarında bu süreç. Covid'den dolayı çok uzadı. Evlendiniz diyelim. 8 ay sonra Green Card'ınızı aldınız. 2 yıllık bir Green Card geliyor. Evet.
2 yıl sonra evli olduğunuz kişiyle tekrar gidiyorsunuz. Boşanmış olsanız da, evli olsanız da 10 yıllık green card'a başvuruyorsunuz. Toplamda 5 yılı doldurduğunuzda green card alıyorsunuz. Vatandaş oluyorsunuz green card'dan sonra. Ama evliyseniz ve 3 yılı doldurduysanız evlilik sürecinde ikinci 10 yıllığa gittiğinizde direkt vatandaşlığınızı alıyorsunuz. Hadi ya. Yani evlilik o yönden avantajlı ama hani insan hayatını biriyle evlenip yani riske atabilir mi? Tabii tanımadığım bir insan. Aynen, bence o riske girmeyin. Doğru. Hayali bir evlilik falan sıkıntı yani. Peki burada en zorlandığın şey ne oldu abi Amerika'da? 10 Başlangıçta yılda dil. buradasın neredeyse. Dil, kültür hiç zorlanmadım. Şimdi insanlar kültür diye düşünebilir. Çünkü 200 civarında Türk restoranı var burada. Aynen, Türk mahalleleri falan var ya. Yani seni birçok yere götürdüm, Aynen. biliyorsun. Yemekleri çok güzel Türkiye'deki Harika gibi. yapıyorlar. Yani yemekten tatlıya, berberimize kadar hepsi Türk. Bir 20-25 tane sadece benim yaşadığım yerde Türk kuaför var. Vay be. Yani insanlar bilmiyordur. Biz Brooklyn'deyiz şu an. Chipset Bay bölgesinde 20-25 tane Türk kuaförü var. Ondan sonra Türk marketleri var. Türk ürünleri bulabiliyorsun. Türk'ün çok kolay. Yani Türkiye gibi. Aslında İngilizce kullanmadan burada hayatınızı sürdürüp idame var ettirebilirsiniz. Var. Tanıştım birkaç dayıyla. 30 senedir burada adam bir kelime İngilizce bilmiyor. Gerek de yok diyor. Alışverişini yaptığı kişi Türk, çalıştığı kişi Türk. Yani İngilizceyi kullanacak bir durum olmuyor. Değil mi? Dışarıda da çıkmıyor. Gezmeye de gitmiyor. Aynen, gitmiyorlar. O gezme konusuna gelelim. Ben ortalama yılda 3 ülke gezerim. Evet. Hani Amerika'da para yok. Amerika'da yani biz çalışıyoruz, kazanamıyoruz. Bunlar yalan. Çalışırsan para var abi. Burada kafan çalışıyorsa çok güzel para yapıyorsun. Kafası çalışmıyor. Memurum zihniyetle gelen vatandaş Amerika'yı kötülüyor. Yok, geçiremiyoruz. Tamam, fiyatlar yükseldi. Ben geldiğimde bir steak et alıyordum 7 dolara. Şu an 14 dolar. Ama geldiğimde asgari ücret 7 dolardı. Saatlik. Şu an 15 dolar, 21 dolara çıkmak üzere. Bu aralar 21 dolar 25 sent olarak senatoda görüşülüyor mecliste. Muhtemelen 21-22 dolar gibi bir şey olacak. Hani normal bir ücret diye bakıyoruz. Çünkü ben inşaat sektöründeyim. İnşaat sektöründe kimse asgari ücreti vermez. Asgari ücret 15 dolarsa 20 dolar verir. 22 dolarsa 25 dolar alır saatlik. Restoran sektöründe işler değişiyor. Restoran sektöründe fiyatlar düşük. Nakit ödediklerini biliyorum. Doğru. Pek de konuşmak istemiyorum. 15 ise 13'ten 12'den nakite anlaşıp nakit çalışıyorlar. Vay be. Şimdi 13'ten çalıştığınızda 12 saat çalışmanız lazım ki siz orada 170-200 dolar yapabilirsiniz günlük. Onu 8 saatte inşaatta çok rahat yapıyorsunuz. Bir problemsiz bir şekilde. İnşaat sektörü yoğun bir sektör. Hani 6 gün 7 gün çalışılıyor. Cumartesi günleri maaşınız 200 dolar. Cumartesi 300 alırsınız. Pazar 400 alırsınız. Buranın avantajları bu. İyiymiş. Peki abi burada bir ev kirası ne kadar? Mesela tek oda bir göz. Adam geldi burada tek başına yaşayacak. Bildiğimiz gibi son zamanlarda Meksika'da bayağı bir Aynen. kaçak gelen olmuş. Fiyatlar buraya. yükseldi. Benim kaldığım yeri gördünüz. Evet. Stüdyo. Burası lüks bir rezidans daire. Evet şu an o rezidansın şeyindeyiz. Yani toplantı yüzme salonundayız. havuzundan cimine her şeyimiz var. 2500 dolar ben bir stüdyoya veriyorum. Ben Brooklyn'deyim bu arada. Brooklyn, Coney Island taraflarında. Aynı stüdyoya Manhattan'da 4500 dolar veriyorsunuz. İyi para. Aynen. Orada park problemi var. Bir de ayrıyeten 500 dolar, 600 dolar arabayı park etmek için veriyorsunuz. Ücret. O sıkıntı. Burada görüyorsun ücretsiz bir şekilde her gün kolay istediğim şekilde park edebiliyorum. Ben o yüzden park sıkıntısı olmadığı için burayı seçtim. Ve denizin de yakınında. İzmir gibi böyle İstanbul gibi bir havası var buranın. Nerelisin abi sen? Aslen Çanakkale'liyim. Oo Çanakkale olduğu için tabii deniz kenarı Aynen. istersin. Ondan da kaynaklı olabilir. Ama ben Kaz Dağları'ndan geliyorum. Dağ köyünde büyüdüm. Gençliğim orada geçti. Ben kesinlikle bir Türk vatandaşının, ben Türklerin buraya gelmesini istiyorum. Milliyetçiliğinden değil. Türk, Kürt hiç fark etmez. Yani gelsinler. Gelsinler ve burayı görsünler. Burayı görmeden hani dışarıdan karşılaştırmakla olmuyor. Çok büyük bir hayal dünyasında yaşanıyor şu an Amerika'ya karşı. İnsanlar hep işte geleceğiz, para basacağız böyle. Ama öyle değil yani. Biraz Yok. zaman alıyor o işler ya. Yok, hiç kolay değil. Her gelen burada ayda 20 bin dolar kazansa o. Hiç kolay değil. Şimdi giderler, ev kirasından bahsettik. Ev kiraları şu an 2500 dolar ben stüdyoya burada veriyorum. 1000 dolara oda bulursunuz. 700 dolara oda bulursunuz. Tek göz odalar. Aynen. Şu ilan sitelerine bakarsanız 2 kişi, 2 kız ya da 2 erkek bir odada kalıp 600-500 dolara kalanlar bile var yani. Ben şu an ilk geldiğimde stüdyolar 1200 dolardı. 1+1'ler 1500, 2+1'ler 1700. 2000 dolara çok güzel 3+1 buluyordunuz. Hadi ya. 2014-2015 yıllarında. 2019'a kadar da piyasa çok güzeldi burada. 2019'dan sonra bu Covid'den dolayı biraz değişti işler. Şu an bir stüdyo 1700 dolar civarında normal bir semtte. Benim biraz lüks yaşadığım için Doğru bu bölge biraz şey. iyi bir bölge. bina da yeni bina. Aynen. O yüzden biraz fiyatlar farklı burada. Ama şehrin içinde 1500-1600 dolara stüdyo, 2000 dolar civarı 1+1, 2200-2300 dolar civarında da 2+1 çok rahat bulursunuz. Şimdi gelen insanlar genelde burada hep Uber şoförlüğü veya tır şoförlüğü yapmak istiyor. Ne kadar kazanıyor bir Uber şoförü veya bir tır şoförü abi? Vallahi aslında arkadaşlar var. Birini getirip konuştursak daha güzel olurdu. Evet. Bir sonraki videoya alırız inşallah onu da. Bir arkadaşım var. Şu an 2500 dolar haftalık alıyor. Uber'de mi? Şeyde, Tırda. tırda. Şehir içinde çalışıyor. Şehirler
arasını bilemiyorum. Yani Daha yüksektir tabii. 70 sente mile'ını gidiyorlar. Günde 500 mile gittiğinde 350 dolar kazandığını düşünebilirsin. Yani 500 mile'da 800 kilometre. Ama siz orada bir yıl harcıyorsunuz. Sizin 3 yılınıza bedel çünkü hayattan kopuyorsunuz. Hep yoldasın sürekli. Hep yoldasınız. Sen fotoğraf kendin yoldasın. Tabii, Ne kadar yoldayız. dayanabilirsin? İnsan bir süre sonra frekanslar yanıyor abi. Şehir içinde bu gelen malları dağıtanlar var. Ben aslında çok mantıklı görüyorum. 10 bin dolar alıyor. Şehir içinde gelen mamülü neyse artık o konteynerla gelen kendi tırına şehir içinde gitmesi gereken yere bırakıyor. Ya da araç taşıyanlar var. 2500 dolar haftalığına çalışıyorlar. Şu an bir arkadaşla dün konuştum. Ayda 10K yapıyor. 10.000. Aynen. Vergiler düşünce mi 10.000 eline yoksa şey mi? Ya vergileri burada onlar 1099 dedikleri kendine çalışırsın. Şimdi iki çeşit vergi işlemlerine ben finans üzerine master yaptığım Evet. için alanım da finans. Türkiye'de de finans mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'nde maliye mezunuyum. Vergi burada Türkiye'deki şirket gibi burada yıl sonunda vergi beyanı yapman lazım. Yıllık ne kadar gelirim var? O verginin matrağına göre de vergilendirme oranım var. Gelirinin 1/3'ini vergi olarak veriyorsun. Burada vergiden kaçamıyorsun değil mi? Kaçamıyorsun. Nakit çalışman lazım. Yani ne yaparsın? Helal food yaparsın. Sokakta bir şeyler satarsın. seyyar arabalar. Yani burası deniz kenarı. Yazın Küçük traklar. buzlu su satsan sokakta günde 300-500 dolar para yaparsın. Ama nakit yaparsın. O parayı sisteme sokamazsın. O parayla Şey sokamazsın. burada ev alamazsın, bir şey yapamazsın. O parayı Türkiye'de yani Türkiye'de kullanabilirsin. Burada o parayı kullanamazsın. Çünkü burada kullanırsın. Nasıl kullanırsın? Ben 100 bin dolar gelir elde ettim dersin. O zaman kullanırsın. Vergisini ödersin. Aynen. Resmiye çevirirsin. Aynen resmiye çevirirsin. Ondan sonra o parayı kullanmama gibi bir durum yok. Sonuçta dolar bu. Amerikan doları dünyanın her yerinde geçiyor. Araba fiyatları ne durumda? Ben arabamı geçen sene aldım. 2018 Toyota RAV4. Full paketim 1.6. 23 bin dolara aldım. Burada arabanın üzerine vergisini siz ayrı veriyorsunuz. 3 bin dolarda vergisini verdim. 26 bin dolara geldi bana. Şu an 21-22 bin dolara istersem satarım. Ben arabayı aldığımda 30 bin kilometre civarındaydı. Şu an 80 bin kilometreye çıktı bir yılda. 50 bin kilometre sürmüşüm. Ya, mile olarak söyleyeyim. Evet. Şimdi mile 1.7 kilometreye eşit. Ben 20 binde aldım. Şu an 50 binde. Burada mile birimi kullanılıyor. Kilometre kullanılmıyor. Aynen. Amerika'da. Kilo yerine pound kullanıyorlar. Yani gördüğünüz fiyatlara aldanmayın. Aslında fiyatlar tam 2 katı. Doğru. Çünkü- Zaten biz de belirtiyoruz fiyatları libre diye. Libre dediğiniz pound olarak geçiyor burada. Amerikalılar pound der. Yarım kilo civarında. Doğru 0.57 Aynen. 0.60 falan yapıyor. Yani 2 libre dediğiniz yer 2 pound 1 kilo Aynen. diyebiliriz biz buna. Doğru, Hani fiyatlara bazen aldatıcılık olabiliyor. fiyatlarda aldanmasınlar. Amerika ucuz değil ama çalışırsan çok güzel para var. Peki burada en büyük açık hangi sektörde? İnsanlar gelince mesela hangi işe yönelmeliler? Genelde herkes Uber şoförlüğü yapmak istiyor. Gerçekten yani altın değerinde mi? Arkadaşım var. Bilgisayar yazılım mühendisi. Türkiye'den geldi. Burada Preston'da master'ını yaptı. Şu an Türkiye'ye taşındı. 350 ile 500 bin dolar aldığını söylüyor yıllık. Bu adam yazılım mühendisi. Ve şirket daha alıyor. Çalıştığı şirketten. Facebook'ta çalışıyorsa Facebook'un stack, Google'un stack veriyorlar. Yani stack Paket iş mi? bu borsadaki şeyler var ya, kağıt diyorlar Fonlar, Türkiye'de. aynen. Kağıtlar. O kağıtları veriyorlar. Yani 1 milyon dolara kadar alanları biliyorum. Hadi ya. Yazılım mühendisi yıllık. Paraya bak. Yani 3 yıl çalış, git Türkiye'de düzenini kur. Oradan yap işini. Hani burada sistemini oturtur, vatandaşlığını al. Çalışmasan bile al 8-10 tane daire. Aynen. O mantık Türk mantığı. Burada o mantık işlemiyor. Nasıl Amerikalılar? Burada anlaşabiliyor musunuz abi? Amerikalı arkadaşınız oluyor mu mesela? Şimdi New York gelenlerin buraya önce vizenizi almanızı, turist olarak gel. Ondan başlayayım da ondan sonra Amerikalılara gelin. Turist gelin bu ülkeye. Gidin iş görüşmesi yapın. Ondan sonra dönün ülkenize. İş görüşmesini yaptığınız şirketlerle anlatın durumunuzu, çalışabilecek durumda olduğunuzu vesaire. Turist olarak gelin. Burayı bir tanıyın derim ben. Ya da öğrenci olarak gelsinler. Ondan sonra vizesini çevirsinler. Çünkü burada çok açık var. Ben yine söylüyorum. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar Amerikalılardan çok daha zekiler. Amerikalıya bir Türkiye nerede dediğiniz ya da ne dil konuşuyorsunuz Arapça derler size. Türkçe olduğunu bilmezler. Ne bileyim bir ülke sorsanız yerini bilmezler dünya haritasında. Yani Amerika'da çok farklı kutuplar var. Bir kutup Amerika'nın içinden dışarı çıkmıyor. Çünkü Amerika'da çok güzel doğa harikası, doğal parklar var. 20 tane ülkeye bedel burası ya. Aynen. Yüz ölçüm olarak. Dışarı çıkmayı sevmiyorlar. Tatile gidecek olduğunda yazlık gidiyorsa Miami'ye, Hawaii'ye gidiyorlar. Doğa görmek istiyorsa Amerika'nın içinde çok güzel doğa parkları var. Hani Amerikalıların bir kısmı dışarı çıkmıyor zaten. Şimdi Amerikalı diyoruz. Bir de onu da bölelim. Yani şimdi 350 milyon nüfus, 150 milyon Afrikan Amerikan. Yani Afrika'dan göçmenler. 40 milyona yakın Meksika'dan göçmenler. Bu Çok Latin var ya. Teksaslılar vesaire. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Almanya'dan 40 milyona yakın göçmüşler buraya. Beyaz Amerikalıların burada gördüğünüz çoğunluğu İngiliz ve Alman'dan karışıklar. Ondan sonra 20 milyona yakın İtalyan var. 20 milyona yakın İrlandalı var. Irish. Yani geri kalanları dünyanın diğer ülkelerinin. Mesela bu ülkelerden kesinlikle Amerika'ya Green Card lotorisi var. Green Card lotosu. Çekilişi. Yapmıyorlar. Yılda 500 vermiyorlar. Vietnamlara vermiyorlar. Çinlilere vermiyorlar. Korelilere, Yunanlılara. Bunların burada komüniteleri var. Zaten 500 bin üzerinde nüfus
nüfusları var. Doğru, Yunan mahallesi falan var Aynen. ya. Mesela Türk nüfusu burada 100 bin civarındadır. Türkler çok az. Çok az da değil. Yani Aslında çok. Diğerleri kıyaslarsak. Diğerlerine kıyaslarsak az, doğru. Belli şeyler var. Burada vatandaş olan akrabasına başvuruyor. Çinlilerde çok görüyorum ben bunu. 15 yıl sonra akrabaları buraya geliyor. Bir vize türü var. Aile birleşim vizesi diye geçiyor. Aslında bunlar avukatlarla konuşsalar daha iyi olur. Ben vizelerle ilgili pek konuşmayayım. Evet, Ben doğru. buraya geldiklerinde ne yapacaklarını söyleyeyim. Buraya geldiklerinde aç kalmayacaklar. Çalışmaları lazım sadece. Buraya gelsinler turist olarak iş görüşmesine, şirketlere gitsinler. Kesinlikle korkmayın. Kendinize bir özgüveniniz olsun. Ben master'ımı bitirdiğimde bir liste yaptım. Bana bu şirketler Green Card sponsoru olur diye. Listemde olmayan bir şirkete yoldan geçerken kapıdan girdim ve Green Card sponsorluğunu 5 dakikada aldım. Vay be. Ben kendime özgüvenim çok sağlamdı. çok iyi İspat işte. ettim kendimi. Öyle olması gerekiyor abi. Yoksa işin zor yani. Ben kendim Sakarya Üniversitesi'nde elektronik bilgisayar üzerine, yazıcı üzerine tamirat işleri yapıyordum. 4 yıl boyunca Sakarya Üniversitesi'nde bilgi işlem daire başkanlığında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde çalıştım. Yani elim tornavida tutup, matkap tutup iş yapacak durumdaydım ben. O şekildeki insanların gelmesini kesinlikle isterim Çok buraya. değerli. Burada o gibi insanlar biliyorsun. El değil mi? işçiliği çok değerli. Aynen. Yok İş çünkü yapan çok fazla yani. yapan yok, iyi yapan yok. Yani Polonyalılar, Ukraynalılar, Latinler. Latinler işçi. Latinlerde hiç iş adamı Doğru. gelmiyor. Çalışmayı sevmiyorlar abi. Düşünmeyi sevmiyorlar. Kafa yapıları uygun değil. Afrikalı Amerikalıların da aynı şekilde. Burada hani Afrikalı Amerikalıların zenginlerini bulamazsınız. Çok nadir. Evet. Nadir. Çünkü hayatı günübirlik yaşıyorlar. Bizim Türkiye'deki romanlar gibi. Haftalığı o hafta yiyecek. Burada maaş haftalık. Doğru. Aylık maaşımız yok tabii. Burada herkes haftalık. 15 günlüktü. Onu da geldi. Uyarı geldi. Haftalığa düşürün. İnsanlar Hadi geçinemiyor diye. Şirket 15 günden haftalığa düşürdü. Normalde 15 günde veriyordu bizim eski çalıştığım şirket. Eski çalıştığım şirkette proje müdürüydüm ben. Senede 4-5 milyon dolarlık, hatta 5 milyon doların da üzerinde projeyi yönetiyordum. 40 kişiyi çalıştırıyordum. 5 tane ustabaşı. Her ustabaşının 5-6 tane elemanı. 35-40 kişi civarında çalışanım vardı. Vay Ben be. Amerikan şirketi mi? Amerikan şirketi, elektrik şirketi, Manhattan'dan şirketin merkezi. İsmini vermek istemiyorum şu an. 3,5 yıl onlarla çalıştım. Green Card'ımı aldım. Kesinlikle kendilerine güvenip burada bir şirketle gitsinler. Ben hani özgüvenim sağlamdı. İngilizcem vardı. Buraya gelmeden kesinlikle İngilizce öğrensinler. İngilizce öğrendikten O sonra çok büyük bir artı olur buraya İngilizce aynen verirse. 2 yılını kurtarırlar. Aynen. 2 yıl sürünmezler. Çünkü 2 yıl bence Amerika'da sürüneceğine Türkiye'de öğren daha iyi abi. Burada çünkü harbiden hayat da pahalı yani. Türk lirası falan gelirsen burada mağdur olursun Aynen. abi. Türk lirasına gelmek çok kötü. Bir hostelde kalıyorsun en kötü 60-70 dolar abi. Aynen. Adam 1800 dolar hostel giderim var. Yemek Yemek pahalı. ya oda tuttuğunda daha iyi. Günlük giderin 70 doların altına düşmüyor. Yemeği dışarıdan yiyorsun. Aynen. O yüzden 200 dolar kazanmanız lazım günlük ki Doğru. onu cover yapsın yani. Kurtarsın. Çok kaçak olayı var. O konuda ben çok tasvip etmiyorum. Millet bana yazıyor nasıl kaçak geliriz falan filan diye de çok sıkıntılı. Boşu boşuna kartele paranızı kaptırırsınız. Tabii. Yasal yollardan gelin. Yani Duyuyoruz bir de çok yüksek paralar falan ödüyorlarmış. Yani 15 bin dolar bence ona ödemek çok mantıksız. mantıksız. Bir Onun de yerine 20 ülke gez abi. çoğu green card alamıyor. Doğru. 20 ülke gez, turist vizesi al. Dediğin gibi Amerika'ya gel. Rahat bir şekilde refah içerisinde yaşa yani. Amerika'da geliyorlar. Alt basamakta çalışıyor. Şu an 3 milyon kaçak gelmiş. 50 bin Türk bunları. Covid'in başından beri. Geçen gün 50 bin Türk mü görmüş? 50 bin Türk gelmiş. Son bir yılda o gelenlerin. Bir kısmı da Kanada'ya geçmiş buradan. Yani Ha, burada doğru. Burada da transit kalmıyor kullanıyorlar. çoğu. Kanada'ya gidin. Amerika'ya gelmeyin. Eğer rahat istiyorsanız Kanada hemen veriyor. Oturma izni de veriyor. Herkes oraya gidiyor. Neden Ama öyle? oranın green card'ını hemen veriyor. Aa. Sebebi o. Hemen veriyor. Amerika vermiyor. Amerika'da çalışırsın boşu boşuna. Avukatı beslersin. Verirsin 5-6 bin dolar. 5 sene sonunda green card'ını alamazsın. Çok inandırıcı bir sebep lazım. Gelin buraya yasal bir şekilde. Gidin birkaç ülke gezin, Amerika size vizeyi verir. Amerika çalışacak adamı aslında Amerika'ya vize almanıza bile gerek yok. Oradan LinkedIn sayesinde ondan sonra bir sürü şey var. Indeed var. Şirket var burada. Şirketlere başvursunlar. Türk şirketleri var. Amerika'da çalışan. Benim bildiğim bir 15-20 tane sadece inşaat sektörü çok büyük şirketler. 300-500 çalışan olan şirketler var. Başvursunlar. Kendilerini ispat ettiyseler ya da yani kendilerine güvenleri varsa başvursunlar. Ben inşaat sektörünü kesinlikle öneriyorum. Çünkü yemek sektöründe orada yemeğinizi yediğiniz için fiyatlar çok düşük. Amerikalıların çoğu yemek sektöründe çalışır. Vay be. Burada bu hızlı pizza olayı falan çok iyi. Aynen. Sandviççiler. 1 dolara pizza. Aynen. Para basıyorlar bir de hepsi. Basıyorlar. Amerika'da şeyden dolayı, sirkülasyondan dolayı. İyi sirkülasyon var. Sadece Manhattan'a Türkiye'ye gelen turistten fazla turist geliyor. 70 milyon turist Manhattan'a geliyor her yıl. Hadi ya. 70 milyon yerli yabancı toplamda. Çok büyülü bir şehir burası. Aynen. Yüksek binalar ve Dünyanın kampanaları. en iyi yani eski ve iyi metropolü sistem kurulmuş. Dünyanın finans başkenti. Hatta dünyanın bence başkenti. Ben zaten o yüzden buraya geldim. Buraya Buradan gelecek büyük arkadaşlar para beraber. inşaat Çalışırsa. sektörünü ben öneririm. İnşaat sektöründe plumbing dedikleri su tesisatı, elektrik işi, benim kendim yaptığım elektrik. Ondan sonra ısıtma, soğutma, bu klima işi, iklimlendirme işi. Çok güzel işler bunlar. Burada 4 mevsim yaşanıyor kadar. Evet, şu an taşçılık yani fayans Türklerin elinde gibi bir şey. Çok Türk şirketi ya. var bunu yapan. Hem Türkiye'den getiriyorlar burada hem burada
işçiliğini yapıyorlar. Sanatkardır Türkler sana şey konusunda değil mi falan. Elektrik alanında da bir sürü ben Doğru. hani görüştüğüm Türk şirketleri var. Bir sürü elektrik üzerine çalışan Türk şirketi var. Ben Türklerle çalışmıyorum. Evet. Ben yabancılarla çalışıyorum. Görüyorsun burada pek fazla Türk arkadaşım da yok. Doğru. Bir iki akşam yemeğe gittik. Bir ikisine tanıştım yani o kadar etrafımdaki Türkler. Türklerle pek görüşmüyorum. Hani vaktim olmuyor işlerden dolayı. Kendi işimi yapıyorum. Kendi işimi yaptığım için de devamlı iş koşturmam lazım. Mecbur. Memnun musun abi gün sonunda? Bak çok güzel Yani soru. hiç anlatak ettiği oluyor mu? Yeter artık yaşamak istemiyorum. Burada döneceğim dükkana falan gibi. Ve şu an dönsem 1,5 yıldır kendi işimi yapıyorum. Ömrümün sonuna kadar yetecek param var. Evet. O kadar söyleyeyim. Şimdi project menajerlikten bahsediyordum. Maddiyata geldi iş. Bir project menajer yani sahada müdürsün. Bu foreman diyoruz biz burada. Ustabaşının üstü oluyor. Yani sahadaki projeyi yöneten kişi. Ya şu an 150 ile 200 bin dolar arasında maaş alıyorlar. Nasıl memnun olmayacaksın? Güzel rakam. Şimdi maaşlara geleyim ben. Normal bir işçi, çırak yani Türkiye'deki tabiriyle, helper diyoruz biz burada. 800 ile 1000 dolar arasında alıyor. Usta 1000 dolarla 1200 dolar arasında haftalık bunlar, aylık değil. 1000 ile 1200 dolar arasında haftalık alıyor. Ustabaşı 1500-2000'e kadar yolu var ustabaşının. Yani 2000'den hesaplarsan 8000 yapar. 896 bin mi yapıyor? 10 ayda 80. Doğru. 96 bin dolar para yapıyor. 100 bin dolara yakın para alıyorsun ustabaşı. Güzel rakam. Güzel rakam. Burada giderlere bakalım. 2000 dolara güzel bir dairede kaldığını düşün. 24 bin yapar. 127 dolar metro kartın var. 50 dolar telefon giderin. 50 dolar internet giderin. 50 dolar elektrik giderin. 50 dolar ya. Doğru. Komik rakamlar. Yemek için markete gidiyoruz. Türk markette fiyatları gördün. 150 dolara 2 kişi ve bir çocuk rahatça sepete doldurur. Haftalık alışverişini yapar. Bir haftalık 10 günlük alışveriş yapabiliyor. 150 dolar çok güzel. Etini, sütünü, her şeyini alır. Ya bir steak et alıyorsun. Türkiye'de fiyatları sen biliyorsun ne kadar. İşte burada etler çok güzel. Burada et ucuz. Peki abi seyircilerimizin yine en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Ev kiralama prosedürleri nasıl burada? Ne gibi işlemler gerekiyor? Şimdi bir tane real estate dedikleri Türkiye'deki bu aracı Emlakçılar. emlakçılar. Evet. İsimlere ben artık Amerika'ya Doğru, alıştığımdan sen burada olunca isimler İngilizce karışıyor. Emlakçılar bir 2000 dolar emlakçıya bir kira bedeli veriyorsun. Bir kira depozit veriyorsun. Bir kirada ev sahibine o ayın kirasını veriyorsun. O depozit emlakçıya verdiğin parayı zaten Türkiye'deki gibi geri alamıyorsun. Doğru, komisyonu. O gidiyor. Depozit olanı da en son ay olarak kullanamazsın. En son ayı ödersin. Evden çıkarken evde bir hatta bir şey yoksa yani bir kırık dökük. Boyamayı saymıyorum. Boyasını zaten yaptırmak zorunda. Fiyat kesemez ama bir yerde kırık dökük yoksa kesinlikle o paranı geri alırsın. Amerika'da bir problem yaşamazsın. Amerikalı paranı verir. Amerika'da kesinlikle bir problem çıkmaz. Parayla ilgili madde Amerikalı ama. Evet. Amerikalı. Evde ne veriyorlar? Bir ev kiraladığınızda buzdolabından beyaz eşyalarına, fırınına, mikrodalga fırınına, Evet. ondan sonra Eşyalı oluyor burada değil mi evler hepsi, genelde? hepsi. Burada evlerdeki problem eski evlerde yani ticaret her şey burada. Ondan dolayı ben düşünüyorum. Çamaşır makinelerini ve kurutma makinelerini bir yani laundry dediğimiz şeyleri her mahallede var. Evlerin içine Doğru. koymamışlar. Benim evim Latin Amerika gibi. benim evimin içinde var gördün Aynen. ama yeni ev olduğu için lükse geçiyor burası. Normalde o lüks bir şey Amerika'da. Herkes dışarıda ama para değil. 2 dolara yıkıyorsun, 1 dolara kurutuyorsun, 3 dolara. Aynen. Dışarıda 3-4 dolar işi bitiriyor. Aynen. 3-4 dolara işinizi halledebiliyorsunuz. Kesinlikle bankanızda para bulunması lazım. 40-50 bin dolar. O evin galiba 2 yıllık mı 1,5 yıllık mı kirasını verebileceğinize dair bankada para göstermeniz lazım. Ondan sonra 680 kredi skoru istiyor. Hadi ya. Bunları istiyor. Ev kiralayamazsınız geldiğinizde. Büyük ihtimalle odada kalacak arkadaşlar. Doğru. Onları söyleyeyim. Kolay değil Oturumun kiralamak. falan şey olması gerekiyor değil mi? Kartın olması gerekiyor ev kiralamak için. Aynen. Ya kiralayabilirsiniz. diyorlar. Paranız vardır ya da sponsor, şirket sponsor olur. Bir tanıdığınız sponsor olur. O şekilde olur. Aynen. Ev kiralayabilirsiniz. Genel giderleri saydık. Başka aklına gelen Yok genel olarak böyle abi. Güzel bir sohbet oldu. Senin varsa son kez aktarmak istediklerin önemli dediğin detaylar. Her şeyi konuştuk diye düşünüyorum yani. Yine varsa aklınıza takılan sorular arkadaşlar yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda bunları da anlatırız. ben yani. arkadaşlara kesinlikle gelmelerini tavsiye ediyorum. O Evet. yani o 15 dolara çalışıyoruz falan filan hep yalan. Çoğu ya yalan da değil. Yalan kime yalan? Bana göre yalan. Yalan ya aslında gerçekte yalan olan bir şey değil. 15 dolara çalışanlar var. Yemek sektörü 15 dolar. Ama kim çalışıyor yemek sektöründe? Gerçek Amerikalılar çalışıyor. Dışarıdan gelen immigrant dediğimiz bizim gibi. Dışarıdan gelmiş kişiler diğer sektörlerde. Doğru. Diğer inşaat sektöründe para var. Tabii bir sürü sektör var burada. Ya, Wall Street'te çalışan arkadaşım var. 3-4 milyon dolar para yapıyor. Ben kendim finans üzerine master yaptım. Evet. Wall Street'te arkadaşım 3-4 milyon dolar para yapıyor. Güzel para. Güzel para ve sadece stock markette. Al ver işi kendini oraya vermen lazım. Ben bilgisayar başında kalamadım. Bana normalde şirkette teklif ettiler bilgisayar başında ofiste otur. Proje ofiste yok. Benim bir sırt çantam vardı. Küçük bir iPad'im. Binaları gezerdim akşama kadar. Şu bitmiş, şu bitmemiş, şunu yapın. Yani elimde bir liste, bir program. Programı takip ediyorsun. Hiçbir şey yok. Çok aşırı bir İngilizce gerekmiyor. Yani Türkiye'den gelen birisi kesinlikle yapar. Türkiye'de gelmiş herhangi bir köyden
köyden, Türkiye'nin herhangi bir köyünden, şehirdekiler için demiyorum, şehirde yaşamadığım için, herhangi bir köyden gelen birisi burada hayatta kalır. Evet. Ve ömrünün sonunda işçi olarak çalışırsa en az 2 milyon dolar kenarda parası olur. İşveren olarak çalışırsa 40-50 milyon dolara kadar para yapar. Güzel rakam. Ve bunu yapamam ama bunu herkes yapabilir. Ben kalkıp Çanakkale'nin Kaz Dağları'nın bir köyünden gelip benim şu an Amerika'da, yani Amerika standartlarında gelir olarak ilk %3'ün içindeyim. En üstteki %3'ün. Ben kendi yanıtçımdan bir problem yok ama ben geldim, 15-20 kişi vardı bizim geldiğimizde o dil okullarında Türk arkadaşlar. Burada kalıp iş sahibi olan 2 kişi var. Birine zaten seni yemeğe gittik, tanıştırdım. Biri de benim. Diğerlerinin hepsi hala çalışıyorlar. Paket dağıtıyorlar. Uber'la falan para yapıp yani haftada yapacaklar 1500 dolar. Uber'dan bahsediyordum. Onu atladık. Türkiye işte 500 dolar. 1500 dolar para yapar. 500'ünü arabaya gider. 1000 dolar eline kalır. Burada zaten 1000 dolar inşaatta yapıyorsun. 5 sene sonra inşaatta usta olursan 1500-2000 yaparsın. Doğru. Ustabaşı olursan. Hani bu kendini geliştirmen lazım. İşe kendini ver. Çok hızlı ilerliyorsun. Çünkü Amerikalılar sabit kalamıyorlar. Bir eyalette bile sabit kalamıyorlar. Amerikalıların, yani gerçek Amerikalılar 5-6 sene New York'ta yaşıyor. Taşınıyor Kaliforniya'ya. 5-6 sene orada yaşıyor. Texas'a taşınıyor. 5-6 sene orada Miami'ye taşınıyor. Yani Florida'ya. Amerikalılar sabit kalmıyor bir yerde. Bizim gibi değiller. Geziyorlar. Geziyorlar. Paralarını harcıyorlar. Ben yani şu an yaşadığım hayat standartlarından çok memnunum. Dedim dünyada 3 ülkeyi her yıl 3 ülke geziyorum. Aslında ben 50 tane ülke gezecek maddi durumum var. Ama vaktim yok. Doğru. İşten dolayı vaktim yok. Yani çalışanlarım var. Elektrik işi yapıyorum. Projeleri yetiştirmem lazım. Burada projeler 3 aylık. 3 ay sonunda bir boşluk buluyorum. Ya 15 gün. Hemen buradan Hawaii'ye, Miami'ye. Yani fotoğrafları görmüşsündür. Çok yer gezdim. Eyvallah abi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim sana da. Instagram adresini bırakayım açıklama kısmına. Olur da soru sormak isteyen falan olursa destek olursun diye düşünüyorum. Ya buraya gelecek arkadaşlar ben cevaplarım, problem değil. Evet. Ama hani bir aşamadan üstten sonra yazsınlar. Yani ben nasıl yapacağım diye avukatla konuşsunlar Aynen onu. arkadaşlar. Nitelikli sorular sorarsanız Nitelikli sevinirim. sorular. Ha, ben sponsor bulamıyorum. Indeed'den, LinkedIn'den başvur. O kadar çok Amerikalı şirket var. O kadar çok. En fazla Green Card Amerika'da employment based dedikleri çalışma üzerinden veriliyor. En fazla. Türklerde bu çok düşük. Doğru. Bizimkiler direkt kolay yol abi. Yani bizimkiler aynen evlilik üzerinden almanın derdinde. Gerek yok. Kimseyi başarısı olarak kendinize çekmeyin. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Biz bunu yapacak güçteyiz. Biz zeki, çalışkan bir İnşallah. milletiz. Biz Atatürk'ün gençleriyiz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Eren abinin Instagram linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz aklınızda kalan önemli bir soru varsa. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. New York'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.